Merhaba arkadaşlar. İslam filozoflarını ve düşünürlerini tanımaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle İslam felsefesinin zirve filozofu İbn Rüşd'ü, hayatını, eserlerini ve ilmi kişiliğini müzakere etmek istiyorum. İbn Rüşd, hukukçularla tanınan bir ailede 1126 yılında Kurtuba'da dünyaya geliyor. İbn Rüşd'ün babası ve dedesi de kendisinin de yaptığı gibi kadılık yapıyor arkadaşlar. Dedesi Kurtuba Camii imamı, karıştırılmasın diye İbn Rüşd'e Hafid nispesi de verilmiş arkadaşlar. Şimdi İbn Rüşd'ün en önemli özelliği Aristo'nun eserlerini şerh etmesi. Aristo'nun eserlerine orta, büyük ve küçük şerhler yazdığı için Latin dünyasında kommentator, İslam dünyasında şarih adlarıyla biliniyor. Batı'da Averroes diye de tanınan İbn Rüşd, İslam felsefesinde çığır açan, düşünceleriyle Batı düşüncesine etkide bulunan en önemli filozoflarımızdan bir tanesi arkadaşlar. İbn Rüşd temel dini bilgilerini babasından alıyor. Çocukluktan itibaren fıkıh ve hadis ilimleriyle ilgilenen İbn Rüşd, Malik'in Muvatta adlı eserini ezberliyor arkadaşlar. Fıkhi altyapısının nereden geldiği de buradan belli oluyor. Zaten ileride de Kadir Kudat, yani başkadılık görevine de atanacak İbn Rüşd arkadaşlar. Tıp ilmini İbn Zuhr'dan aldığı, astronomiyle ilgilendiği, İşbiliye'de İbn Bacce'nin talebesi olduğu da söyleniyor. Bu çok yani üzerinde çalışılması gereken bir konu. Çünkü İbn Rüşd'ün İşbiliye'de karşılaştığı dönemde 10 yaşında olması muhtemel. Bu şekilde de bir rivayet var arkadaşlar. Şimdi asıl İbn Rüşd'ün hayatını etkileyen olay İbn Tüfeil ile tanışması. 1169 yılında İbn Tüfeil İbn Rüşd'ü halifeye, o dönemin halifesine arz ediyor ve Sultan Ebu Yakub Yusuf İbn Rüşd'e ilgi gösteriyor. Aslında ilgi göstermesinin sebebi şu: Ebu Yakub Yusuf Aristoteles'in eserlerini okuyor. Felsefeye ilgili İbn Tüfeil sayesinde bir takım araştırmalara kendisini vermiş bir kişi. İbn Tüfeil'den Aristoteles'in eserlerini anlamadığını ve bu konuda şerhler yazmasını istiyor. Fakat İbn Tüfeil 70 yaşlarına geldiği için halifeden affını diliyor, ama bunu yapabilecek genç ve bu noktada ona yardımcı olacak bir kişi tanıdığını, onun da İbn Tüfeil olduğunu belirtip halifeye takdim ediyor. Bu olaydan sonra İbn Rüşd İşbiliye kadılığına getiriliyor. Ama İbn Rüşd burada çok da memnun değil, çünkü akademik çalışmalarına zaman bulamadığını, istediği eserleri temin edemediğinden şikayetçi oluyor. Fakat 1171 yılında Kurtuba'ya geliyor ve artık İbn Rüşd'ün hayatında dönüm noktası olan eserlerini kaleme aldığı en velut dönem başlamış oluyor arkadaşlar. 1184 yılında halife vefat edince yerine geçenin oğlu aslında İbn Rüşd'e ilgi gösteriyor. Fakat o dönem Kastilya kralıyla olacak bir savaş öncesi o dönemki fakihler İbn Rüşd'ü ve bir takım alimleri bazı şeylerle itham ediyorlar ve o dönemki halifenin bu noktada kafasını karıştırıyorlar ve İbn Rüşd'ü 73 kilometre uzaktaki Elisan kasabasına sürdürüyor. Birçok alim de bu kasabaya sürülüyor arkadaşlar. Ve aslında İbn Rüşd'ün fıkıhçılar, o dönemki fakihler tarafından otoritesi sarsılmış oluyor. Fakat daha sonra halkın talepleri doğrultusunda tekrar Merakkeş'e davet ediyor. Ve 1198 yılında İbn Rüşd vefat ediyor arkadaşlar. Merakkeş'te gömülüyor. 3 ay sonra memleketi olan Kurtuba'ya taşınarak İbn Abbas mezarlığındaki aile kabristanına defnediliyor arkadaşlar. Şimdi hayat hikayesi kısaca İbn Rüşd'ün böyle. İbn Rüşd'ün felsefi düşüncelerine hem eserlerine bakarak düşünce dünyasını anlamlandırmaya çalışalım. Biz de Mevlüt hocamla beraber bir makale yazmıştık. İbn Rüşd'ün hayatı ve eserleri ve felsefe-din ilişkisini nasıl kurguladığına dair. Ayrıca Faslul Makale adlı eserini de tercüme etmiştik. Şimdi tek tek hem eserlerini hem de İbn Rüşd'ün düşünce dünyasını anlamlandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Mantıktan başlayacak olursak İbn Rüşd Aristo mantığının üzerine şerhler yazıyor ve İslam dünyasındaki mantık geleneğinin anlaşılmasına büyük katkılarda bulunuyor arkadaşlar. Farabi gibi dilin yöresel, düşüncenin de evrensel olduğunu ifade ediyor mantık konusunda. Mantık konusunda bir tane eseri de Telhis-ü Kitabul Makulat, Kategoriler kitabının orta şerhi dediğimiz eseri arkadaşlar. Bu da Salih Yalın hocamız tarafından çevrilmişti ve yakın dönemde yayınlandı. Bunu da temin edebilirsiniz. Bunu da göstermiş olalım arkadaşlar. Şimdi bilgi teorisine bakalım. Bilgi teorisi neye dayanıyor? Bilgi teorisinin en temel unsuru varlıkların düzen ve tertibinde sebep ve sonuç ilişkisinin
kavranmasına dayanıyor arkadaşlar. Bütün bilgi belli bir sürece dayalı olarak gerçekleşiyor ve bir takım şeylere aynı sebepler aynı sonuçları doğurmuyorsa bir ilim elde edemeyiz diyor. Onun için İbn Rüşd fizik kanunlarının, yani sebep ve sonuç arasındaki ilişkiye vurgu yaparak bilimsel gerçekliği özellikle kurguluyor arkadaşlar. Ve bu nedenle her gün değişen bir sistem olursa gerçekliği kavrama imkanımız olmadığı için bilgi teorisinin en temel noktasını sebep ve sonuç ilişkisinin oluşturduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Metafiziğe geldiğimiz zaman metafizik varlığı olduğu şekil üzere bilmek, külli bir nazari bir ilim. Burada varlıklar arasında yine illet ve mağlulden hareketle ilk sebebe kadar gidilebilen bir süreç söz konusu. Zorunlu varlık mahiyeti itibariyle varlığı asla ayrı düşünemeyen, tanımı olmayan ve özünde bir olan varlık olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Tanrı'nın delili olarak da inayet ve ihtira delilini kullanan İbn Rüşd, varlıkların insanın varlığına ve varoluş gayesine uygun bir şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. Ve fizik dünyayı derinlemesine düşünen bir insan da bunu gördükten sonra inayet delilini görür. Onu söylüyoruz ve yaratıcının da her yaptığı işin belli bir düzen ve intizam içerisinde gerçekleştiğini, bunun kör bir tesadüf olmayacağını, bu düzenin de Tanrı'nın varlığına ihtira delili olarak ifade edilebileceğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi bilgi teorisinden metafiziğe ve metafizikten de felsefe-din ilişkisine gelecek olursak, felsefe-din ilişkisinde de İbn Rüşd özellikle dinle felsefenin arasında bir çatışma olmayacağını, bunların aynı memeden hemen süt kardeşler olduğunu söylüyor. Peki bunu nerede söylüyor? Faslul Makal adlı eserinde söylüyor. Keşf an Menahicil Edille'de söylüyor ve Damime adlı bölümde söylüyor arkadaşlar. Faslul Makal'da zikredilen. Şimdi Faslul Makal'de biz Mevlüt Hocam'la çevirmiştik. Arapça metniyle beraber yayınladık. Bunu da temin edip bu eserini özellikle okumanızı öneririm. Çünkü felsefe-din ilişkisi bugün kurgulanma noktasında, hayatımızı anlamlandırma noktasında en önemli unsur. Bilim ve din nasıl bir kurgu içerisinde verilecek, buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi nasıl kurguluyor ona da değinelim. Felsefe yapmak, mevcudatı araştırmak, yaratıcıya delaleti bakımından incelemekten fazla bir şey olmadığına göre, yaratanlara dair bu bilgiyi arttığı zaman yaratıcıyı bilmemizde netleşeceğine göre o halde felsefe yapmamız İbn Rüşd'e göre zorunlu, vacip olarak nitelendiriliyor arkadaşlar. Şimdi eğer felsefe İslam'ın ilk dönemlerinde yoktu, bunu yapmanın bir manası yok diye birisi çıkarsa diyor, ona kaldıysanız fıkıh, tefsir ve hadis de İslam'ın ilk dönemlerinde yoktu. Daha sonra ortaya çıkmıştır şeklinde ifade ediyor arkadaşlar. Filozofların kitaplarını incelemek, geçmiş birikimi elde etmek için şer'an, dinen zorunludur diyor arkadaşlar. Ve burada felsefenin insanları saptırabileceğine dair eleştirileri de kabul etmiyor kesinlikle. Çünkü bir insan eğer felsefe okuyup da doğru yoldan çıkıyorsa, birinci olarak o konularda çalışıyorsa bu kişinin niyeti bozuktur. İkinci olarak yöntemi ya yanlıştır. Üçüncü olarak da kendisine bu ilimleri öğretecek bir öğretmen bulamaması diyor arkadaşlar. Eğer diyor bunu yasaklayacaksanız bu neye benzer? Su içerken boğulan bir insan sebebiyle susamış insanlara su vermemek, bu sizin yaptığınıza benzer diyor arkadaşlar. Şimdi burada bir İbn Rüşd'ün felsefe ile dinin arasını açtığını söyleyen yorumlar var. Tam tersine İbn Rüşd felsefe ve din arasında bir uyum olduğunu, anlama ve anlamlandırma noktasında yöntem farklılıkları olmasına rağmen ve rasihune fil ilmi ayetindeki ilimde derinleşenlerin bu anlam farklılıklarını teville yorumlayabileceğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada bilim ve din arasındaki ilişkide bilimsel gerçekliğin esas kabul edildiğini ve Kur'an'ın da Peygamber Efendimiz'in söylediklerinin de buna muhalif olmayacağını, bunların birbiriyle uyumlu olacağını, sadece bunların arasındaki anlaşmazlık noktalarının görünüşte olduğunu, bunu ilimde derinleşenlerin çözümleyebileceğini ve bunu halka açıklayabileceğini söylüyor arkadaşlar. Onun için de din konusunda ve bilim konusunda konuşacak insanların uzman insanlar olması gerektiğini vurgu yapıyor. Ve cahil insanların özellikle hüküm vermemesi gerektiğini, verilen hükümlerin de belli bir niteliğe ve yeteneğe kavuşmuş insanların önünde konuşulmasını, her konuyu o konuda rasih olmayan, yetkin olmayan insanların yanında müzakere edilmemesini istiyor arkadaşlar. Onun için de biz o
işte Burhani, Cedeli, Hatabi kıyasta Hatabi kıyaslı olanlar, Cedeli kıyaslı olanlar ve Burhani kıyaslarla olduğunu ve herkesin kendi anlama derecesine göre bunun açılması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ve aslında felsefede ve dinde kastedilen doğru bilgiyi öğrenmek ve doğruya göre davranmak şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi Gazali eleştirisine geçecek olursak burada İbn Rüşd'ün özellikle şu eserini sizlere göstermem lazım. Pardon, şunları şöylece alayım. Öncelikle metafizik şerhini göstereyim. Bunlar dilimize tercüme ediliyor ve bunlar önemli çalışmalar arkadaşlar. Hepsini temin edip okuyabilirsiniz. Şimdi tutarsızlığın tutarsızlığı, tehafütü tehafüt. Biliyorsunuz Gazali Tehafütül Felasife'yi yazmıştı. Filozofların tutarsızlığını ortaya koymuştu kendince ve 17 meselede bidat, 3 meselede de tekfirle itham etmişti. İbn Rüşd de buna tehafütle cevap veriyor. Bunun bir baskısı daha var. İki farklı yayın evlerinden çıkmış. Bordo Siyah yayınlarından tek cilt halinde bir baskısı var. Bir de Kırkambar yayınlarından çıkmış bir baskısı var arkadaşlar. Şimdi bunlara da bakacak olursak şöyle bir durum var. İki tane doğru olmaz. Yani bilim ayrı, din ayrı, felsefe ayrı, işte din ayrı. Böyle bir şey mümkün değildir. Bunların arasında hakikat birdir. Hakikatin birliğini farklı üsluplarla söylemek mümkündür ama esasında bunu da ilimde derinleşenler bu birliği gözlemleyebilirler. Hüküm verme kabiliyetine sahip olmayanlar da ilim adamlarına sorarak bunları öğrenebilirler şeklinde bir ifade kullanıyor. Gazali'yi aslında tehafütte çok ciddi eleştiriyor. Özellikle Eşarilerle Eşari, Sufilerle Sufi, filozoflarla filozof olmakla da itham ediyor arkadaşlar. Ve diyor ki Yemenli birine rastladığın gün Yemenliyim, Maatlı birine rastladığım gün ise Adnanlıyım. Bunları Faslül Makal'de de değiniyor arkadaşlar. Yani Gazali'nin tavrının bulunduğu konuma göre değişebildiğini, bulunduğu yere göre farklılaşabildiğini ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi ama Gazali'nin tekfiriyle ilgili hususlarda aslında umumi icmanın imkansızlığı, yani o dönem yaşayan bütün düşünürlerin, filozofların tekfir edilmesi noktasında ortak bir görüş beyan etmesinin imkanının olmaması ve tevil konusunda, tevilin tekfiri gerektirmemesi konusunda Gazali'nin de kendisinin Faysalut Tefrika adlı eserinde ifadelerin olması sebebiyle bu tekfirin gerçek bir tekfir olmadığını da ifade ediyor arkadaşlar. Müslümanların önde gelenlerine düşen görev Gazali'nin burada ifade ettiklerini halka açmamak, özellikle anlayabilecek insanlarla bunları müzakere etmek şeklinde ifade ediyor. Tehafütte özellikle bir cümlesi var. Bunu da söylemem gerekiyor. Tehafütül felasifenin adı filozofların tutarsızlığı değil, sadece tehafüt olmalı diyor. Tutarsızlık kitabı olması lazım diyor. Baştan aşağı İbn Rüşd tehafütül felasifenin kendi içinde tutarsız olduğunu, kanıtlamaları birbirine karıştırdığını ve bu kanıtlamalardan hareketle de yanlış sonuçlara ulaşıldığını iddia ediyor arkadaşlar. Bir de burada alemin kıdemi ile ilgili özellikle vurgulamakta fayda var. İşte kelamcıların alemin kıdemi konusunda ısrarcı olmalarının aslında dinen Kur'an'dan delillendirebilen bir durum olmadığını, Kur'an'ın hiçbir yerinde salt yoklukla beraber Tanrı'nın birlikte var olduğuna dair bir işaret olmadığını, aslında bunların isimlendirmeden kaynaklanan sorunlar olduğunu, bütün düşünürlerin, filozofların, kelamcıların yaratma konusunda benzer görüşlere sahip olmakla birlikte isimlendirme ve adlandırmadaki sorunlardan dolayı birbirleriyle çatışmaya girdiklerini ifade ediyor arkadaşlar. Ahlak ve siyasetle ilgili de İbn Rüşd'ün çalışmaları şerhler şeklinde oluyor. Eflatun'un Cumhuriyet Devleti'ne, Aristo'nun Retorika ve Nikomakos'a etikine şerhler yazıyor arkadaşlar. Ve buradan ahlakla ilgili görüşlerini elde etmemiz mümkün. Fıkıhta da Bidayetül Müştehid adlı eseri ve Gazali'nin Mustasfasına yaptığı şerh İbn Rüşd'ün bizim düşünce dünyamızdaki yerini gösteriyor arkadaşlar. Bu da Bordo ve Siyah'tan çıkmış Platon'un Devleti adlı eserine yaptığı şerh arkadaşlar. Şimdi İslam felsefesinde büyük bir etki, derin bir etki yapmış bir filozofumuz. Fakat kendisinden sonra birçok insan İbn Rüşd'ün fikirlerinden rahatsız olmuş. Nedeni de akıl ve bilim ışığını, aydınlığını öncelemesi
dine akli ve rasyonel çözümler getirmesi ve bunu yaparken de sadece bir filozof olarak değil, kadı olarak, başkadı olarak yapması kendi döneminde ve kendinden sonraki dönemlerde İbn Rüşd'ü hedef haline getirmiş arkadaşlar. Ama hiç şüphesiz Batı aydınlanmasının ve aslında İslam aydınlanmasının en büyük filozoflarından bir tanesi. Benim için de hayatımda kendim felsefi anlayışımı şekillendirmemde ve bakış açımı geliştirmemde İbn Rüşd'ün katkısı çok büyüktür ve talebesi olmaktan, onlarla yoldaş olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz arkadaşlar. Faslul Makal adlı eserini çevirmek de ayrıca bizim için büyük bir huzur ve mutluluk kaynağı. Yine filozoflarımızdan merak ettiğiniz, düşünmemizden merak ettiğiniz insanlar varsa onları yorum atarsanız onların da hayatını, eserlerini, ilmi kişiliğini anlatırız arkadaşlar. Teşekkürler, iyi akşamlar dilerim.